APT20'lerle ilgili çok fazla soru sordunuz. Bugün bu videomuzda hepsini cevaplayacağız arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Bugün arkadaşlar sizlere APT20'lerde işte birleştirme, markette listeleme gibi birçok detaydan bahsedeceğim aslında. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. APT20'nin attığı bir tane tweet var. Lütfen şimdilik diğer NFT pazar yerlerinde listelemekten ve ticaret yapmaktan kaçın diyor arkadaşlar. Hani bu uyarı yapmışlar ama şu an OKEX tarafında bu ya da işte Topaz tarafında, Bluemove tarafında satılabiliyor, listelenebiliyor. Yani böyle bir uyarı var ama biz yine de size diğer taraflarını göstermiş olalım. Bunu yapıp yapmamak tamamen size kalmış bir şey. Çünkü çok fazla soru geldi. En azından bunları cevaplandırmaya çalışalım diyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki APT20'leri zaten Mint'inden sizlere bahsetmiştik. Bunu tweet olarak duyurmuştuk. Şimdi bunu OKEX'te listelemek için tabii ki cüzdanınızdaki private key'lerinizi alıp diğer tarafa yani OKEX Wallet'a import etmeniz gerekmekte. Önce bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Daha sonrasında diğer adımlara geçmiş olacağız arkadaşlar. Ama unutmayın buradaki kayıplarınız, riskleriniz size ait. Çünkü eğer adamlar sonuçta orada ticaret yapmayın diye giderse de buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Onun için bu uyarıları da dikkate alarak videonun devamındaki işlemleri yapabilirsiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar önce ben mesela buraya Petra Wallet'la bağlanmıştık zaten. Buradan Petra Wallet'ımızı açalım. Petra Wallet'ımıza girdikten sonra arkadaşlar Settings kısmına geliyoruz. Burada Manage Account diyor. Buraya şifrenizi giriyorsunuz. Buradan şifremizi yazalım. Daha sonrasında burada Private Key var. Şu an benimki tabii ki kapalı. Buradaki Private Key'inizi kopyalıyorsunuz. Daha sonrasında ya da Petra Wallet'ın 12 kelimesini biliyorsanız bu da olur. Hiç fark etmez. Daha sonrasında arkadaşlar OKEX Wallet'ı kurmanız gerekiyor. OKEX'in zaten bu gerekli linkleri videonun açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Burada cüzdan bağla kısmına geldiğinizde önce bir eklenti olarak da kurabilirsiniz. Ben şu an kurduğum için de böyle açılıyor. Burada cüzdan içi haklar kısmına basıyorsunuz. Özel anahtarı burada az önce kopyalamıştık. Özel anahtar kısmına gelip buraya yapıştırdığınızda, onayladığınızda artık OKEX wallet'ınızı kurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında burada zaten pazar yerine birazdan geçeceğiz. Burada listeleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tokenları birleştirme ayırma kısmına geçelim. Buradan sağ üstte My Assets kısmına gidiyorsunuz. Daha sonrasında çıkacak ekranda burada sizin aldığınız işte ben MOV almışım, APTS almışım. Bunun içine giriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada Merge kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bakın benimki işte 110 bin tane, bir tane 24.899 tane, 3 tane ayrılmış şekilde bulunuyor. İstersen ben bunu Merge All diyerek yani bu butona tıklarsam hepsini tek bir yerde birleştiririm arkadaşlar. Hatta basalım. Burada bastık. Approve diyelim. Daha sonrasında Approve'muzu verdik. Şu an sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bütün orada ayrı ayrı olan APTS'lerin hepsini tek bir parça haline getirdi. Şimdi bunu bir de ayırabiliyoruz. Tabii ki burada birleştirdik. Bu ne için işimize yarıyor? Çünkü mesela satmak istediğimizde bunu 5'li, 10'lu, 20'li, 10 binli gibi durumlara getirmek için burada ayırmamız gerekiyor. Siz de tabii ki öncelikle mintlediğinizde işte ayrı ayrı vardır. 100 tane vardır, 500 tane vardır. Ne kadar kazandıysanız. İsterseniz o şekilde de kalabilir. Öyle de listeleyebilirsiniz. Ama burada birleştirdim. Split kısmına bastığımızda arkadaşlar mesela ben bunu kaç adete ayırmak istediğimi soruyor. Ben buna 100 yazacağım. Yüzlü olarak ayırmak istediğimi söyleyeceğim. Daha sonrasında approve işlemi vereceğim. Ve bunu artık işte 135.733 düştü ve 100 olarak ayırdı. Artık ben bunu yüzde olarak da satabileceğim. Bu kısmı göstermiş olduk sizlere. Bu az önce de dediğim gibi satarkenki kısımda işimize yarayacak şeyler. Şimdi OKEX marketi tarafına geçelim arkadaşlar. İşte az önce gösterdiğim gibi burada cüzdanı bağlıyorsunuz. Daha sonrasında bu sayfanın da linkini zaten bulacağınızı söylemiştim. Burada arkadaşlar sağ tarafta geldiğinizde NFT'lerim kısmına bastığınızda sizin burada NFT'lerinizi göstermiş oluyor. Ben zaten farazi bunları listelemiştim. Şunlara dikkat edin arkadaşlar. Daha önce bunlar dün ekranda böyle yazmıyordu. İçine girip görebiliyordunuz. Mesela bakın bu adet miktarına dikkat edin. Çünkü burada 100 tane yazıyor. İşte burada 135 bin tane var mesela. Burada 50 tane var. Bunlar o NFT'nin içinde kaç tane APTS token'ın olduğunu gösteriyor. Onun için yanlış listeleme işlemleri yapmayın arkadaşlar. Yanlış fiyatlara listelemeyin.
Şimdi burada arkadaşlar mesela listele kısmına geldiğimizde bu 100 tane ben listelemek istiyorum. Normalde örnek veriyorum bunun bir tane fiyatının işte yani bu size kalmış. Bunun kararını verebilirsiniz. Taban fiyatı 0.003 Aptos'muş arkadaşlar. Hemen buradan hesap makinesini açalım. İlla ki taban fiyattan koymak istiyorsak. 0.003 Aptos'a ben 100 tanesini satışa koyacaksam o zaman bunu 0.3 Aptos'a listeleyebilirim. 0.3 Aptos yazıp listeliğe tıkladığımda listeleme işlemim gerçekleşmiş olur. Örnek olması açısından bunların hepsini göstereceğim, onay vereceğim. Burada onaylıyorum. Listeleme onaylanıyor diyor. Evet, NFT'miz listelendi arkadaşlar. Bu listelenenleri görüntüle kısmından bunları görebiliriz. Burada görüyorsunuz zaten listelelerimizi. Şimdi buradan koleksiyon içine tekrardan gidelim. Şuradan APTS'ye bastığımızda diğer satan kişileri göreceğiz. Mesela arkadaşlar bakın burada bir tane APTS'yi 0.039 Aptos'a satıyor. Böyle böyle devam ediyor. Şimdi bazı arkadaşlar işte bir tanesini bu fiyata satıyor. Peki bu mantıklı mı kısmına geçecek olursak. Şimdi size örnek göstermek istiyorum. Bunun her şeyinin matematiğini yapmak istiyorum. Bu merge kısmına şimdi sizinkinin hepsinin birleştiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bir adet olarak ekranınızda bulunmuyor. Ben bunu ayıracağım. Split diyorum ve bir taneye ayırmak istiyorum. Bir. Confirm split dedim. Ben bunu bir taneye ayırmam için arkadaşlar şu kadar fee ödeyeceğim. Bu kadar Aptos fee ödeyeceğim. Bunu kopyaladım. Buradan şuraya yapıştırıyorum bakın. Fee ayırmak için yazıyorum. Tamam. İşlemi onaylayayım. Onaylıyorum. Görmüş olalım. Ben bu fee'yi verdim. Bir tane ayırdım gördüğünüz gibi. Sayfayı yenilersek o diğer ayırdığımız yüzde ekrana gelecektir. Sayfayı yeniledik. Burada arkadaşlar bir tane Aptos'umuz çıktı. Zaten diğer 100 taneyi az önce listelemiştik. Şimdi yine NFT'lerim kısmına geliyorum. Burada arkadaşlar şimdi OKX tarafında ben bunu listeleyeceğim. Listele kısmına bastığımda burada yine bana ne kadardan listeleyeceğimi fiyat olarak gireceğim. Floor neydi? 0.0039 yazmışlar. 0.0039'dan ben de listelemek istiyorum. Listele diyorum. Burada da ben bir fi ücreti ödeyeceğim arkadaşlar. Bakalım buradaki fi ücretimiz ne kadar çıkacak? 0.000104 Aptos. Şimdi hesap makinemizi açalım. Buradan gelelim. 0.000104 artı diyoruz. Az önce yaptığımız neydi? 0.002197 0.002197 dediğimizde 0.0032. Yani arkadaşlar ben bunu listelersem ödediğim fiiller zaten yaklaşık olarak benim listelediğim fiyata denk bir şekilde gelecek. Yani aslında hiçbir anlamı kalmayacak bunun. Çünkü zaten dediğimiz gibi fi ücreti olarak hatta bazı hesaplamalarda floor o kadar düşüyor ki ödediğiniz fi ücreti bir tane listeleme fiyatından daha yüksek oluyor. Onun için eğer burada hani satış yapmayı düşünen kişiler de olursa en azından mantıklı olarak toplu bir şekilde listeleme seçeneğini kullanabilirler diyorum. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu videoyu çekme amacımız size çok fazla soru sorduğunuz için bu kısımları göstermek. Hem ayırmayı gösterdik hem birleştirmeyi gösterdik hem de OKEX tarafında da satmayı göstermiş olduk. Tabii ki dediğimiz gibi videonun başında hani adamların o diğer ikinci platformlarda ticaret yapmayın deme kısmını da artık sizin kararınıza bırakıyoruz. Çünkü kendi marketlerinde dün 3 gün içerisinde açacaklarını söylemişlerdi. Şu anda bastığımızda hala coming soon'da olduğunu görebiliyoruz. Onun için hani çok fazla ben buradan satsam mantıklı olur mu? Bunların fiyatı ilerleyen zamanlarda ne kadar olur gibi sorular lütfen sormayın. Ekstra bu anlattığım kısımla ilgili anlamadığınız, kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlarda bizlere sorabilirsiniz diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.